Londra'dan trenle yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan Manchester'a günübirlik bir gezi yapacağız bugün. Manchester, Birleşik Krallık'ta Londra ve Edinburgh'dan sonra en fazla turist çeken 3. şehir. Çok uzun zamandan beri bu turu gerçekleştirmeyi planlıyordum. Ama konaklasam mı yoksa turu göller bölgesiyle uzatsam mı diye çok arada kalmıştım. Daha fazla ertelememek adına bugünü Manchester'a ayırmaya karar verdim. Aslında Manchester'ı bu kadar merak etme sebebim National Geographic'te gördüğüm bir makale yüzünden oldu. Başlıkta şöyle bir soru vardı: Manchester neden Birleşik Krallığın en heyecan verici kültür merkezi? Bir zamanlar kirli sanayileşmenin temsilcisi olan bu şehir nasıl kültür merkezi haline geldi? İşte gezimiz sırasında bu soruya yanıtlar bulmaya çalışacağız. National Geographic, Manchester'ı 2023 yılı için dünyanın en iyileri listesine alarak o yıl listeye giren tek İngiltere şehri olma ayrıcalığını kazandırdı. Manchester'ın bu prestijli listede yer almasının nedenleri şehrin hızla gelişen kültürel ve sanatsal sahnesini gözler önüne seriyor. Manchester, San Francisco, İsviçre gibi dünya çapındaki yerlerle birlikte her yaştan gezgin için eğitici deneyimler sunan aile kategorisinde öne çıkıyor. Şehir hakkında genel bilgilere bir göz atalım. Öncelikle nüfus neredeyse 2,8 milyon civarında ve çok genç bir demografiye sahip. Birçok üniversite var, dolayısıyla öğrenci nüfusu çok yüksek. Ayrıca göçmenler ve farklı etnik gruplar şehre ayrı bir renk katıyor. Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğunu ve Yahudi topluluğunun da oldukça aktif olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Manchester'ın karşılaştığı bazı zorluklar da var. İşsizlik oranı yaklaşık %6,5, yani İngiltere ortalamasından biraz yüksek. Genç nüfusun fazla olmasının bunda payı var tabii ki. Şehir sürekli büyüyor ve teknoloji, sanat gibi alanlarda kendini geliştiriyor ama hala ekonomik zorluklar yaşanıyor. Bir diğer önemli konu da evsizlik. Manchester, Londra'dan sonra en fazla evsizin yaşadığı şehirlerden biri ve bu oldukça üzücü. Evsizlikle mücadele için çeşitli programlar var ama artan yaşam maliyetleri işleri zorlaştırıyor. Güvenlik konusuna gelirsek, maalesef suç oranı biraz yüksek. Şiddet olayları ve hırsızlık özellikle öne çıkan suçlar. Manchester'da her 1000 kişide yaklaşık 129 suç kaydedilmiş. Bu oran Londra ile kıyaslandığında daha yüksek ama bu durum semtten semte değişebiliyor. Manchester'da ulaşım oldukça kolay ve tramvay sistemi çok gelişmiş. Şehri dolaşmanın en pratik yolu diyebilirim. Tramvaylara binip istediğin bölgeye rahatça ulaşabiliyorsun. Bu sayede yürümek yerine hızlıca bir yerden diğerine geçebilirsin. Ama ben şehri yürüyerek keşfetmeyi sevenlerdenim. O yüzden hep yürüdüm. Chinatown, Manchester'da çok renkli ve canlı bir bölge. Buraya gelir gelmez Asya kültürünün izlerini her yerde görebilirsin. Restoranlar, süslemeler ve mağazalar bölgeyi çok otantik kılıyor. Manchester'a gelmişken buraya uğramak bir zorunluluk. Manchester'da sanat ve kültürle dolu birçok müze var ama benim özellikle ziyaret ettiğim Manchester Art Gallery gerçekten etkileyiciydi. Bu galeri 19. yüzyıl İngiliz sanatından Avrupa başyapıtlarına kadar geniş bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Özellikle Rafael öncesi eserler dikkat çekici. Ayrıca çağdaş sanat sergilerine de yer veriliyor. Şehre kültürel anlamda katkıda bulunan en önemli yerlerden biri diyebilirim. Şehirde gezinirken John Dalton adına çok sık rastlayacaksın. Dalton, atom teorisinin kurucularından biri ve Manchester Üniversitesi'nde uzun yıllar ders vermiş. Bilime yaptığı katkılar sayesinde Manchester, bilim dünyasında da önemli bir yere sahip.
John Rylands Kütüphanesi, Manchester'da en çok etkilendiğim yerlerden biri oldu. Bu kütüphane, gotik mimarisiyle büyüleyici bir görünüme sahip olup İngiltere'deki en önemli akademik ve tarihi kütüphanelerden biri olarak biliniyor. Kütüphaneye adını veren John Rylands, 19. yüzyılın en başarılı iş insanlarındandı. İngiltere'nin en büyük pamuk üreticilerinden biri olarak tanınıyor. Kendisi aynı zamanda büyük bir hayırseverdi ve Manchester'da birçok sosyal ve dini projeye önemli katkılarda bulundu. 1888'de John Rylands vefat ettiğinde eşi onun anısını yaşatmak amacıyla dev bir kütüphane yaptırmaya karar verdi. Bu kütüphane yalnızca Rylands'ın anısını onurlandırmakla kalmamış, aynı zamanda Manchester halkına ve bilim dünyasına da büyük bir miras bırakmıştır. John Rylands Kütüphanesi dünyanın en nadir ve en değerli kitaplarına ev sahipliği yapıyor. Bilinen en eski Yeni Ahit el yazmalarından biri, Shakespeare'in eserlerinin erken baskıları ve Ortaçağ el yazmaları bu koleksiyonun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Kütüphane akademik çalışmalar için bir hazine niteliğinde olup bilim insanları ve araştırmacılar için paha biçilmez bir kaynak. Ivy, Londra'da da çok sık gittiğim bir yer. Manchester'daki şubesine de gitmeden edemedim. Ambiyansı ve dekorasyonu yine harikaydı. Bu şubeyi de çok beğendim. Sana da tavsiye ederim. Bu köprüden şehirdeki hem tarihi hem de modern dokuyu bir arada görmek mümkün. Spinningfields, finans ve ticaret merkezleriyle ünlü modern bir bölge. Bir yanda nehrin sakinliği, diğer yanda şehrin bu yeni yüzü oldukça etkileyici. Eski ve yeninin bu güzel karışımını görmek için harika bir nokta. Halk Tarihi Müzesi, işçi hareketlerini ve sosyal adalet mücadelesinin izlerini taşıyan önemli bir müze. Burada kadın işçilerin mücadelelerinden grevlere, eşit haklar için yapılan eylemlere kadar birçok konuyu görebilirsin. Özellikle işçi sınıfının direnişleri dikkat çekici. Müzede kadın işçilerin tarih boyunca verdiği mücadeleyi detaylıca öğrendim. Eşit ücret ve çalışma koşulları için verdikleri bu mücadele Manchester'ın sosyal tarihi açısından önemli bir yer tutuyor. Everybody Out grevleri ve eşit ücret yasası için kadın işçilerin verdiği mücadele ilham verici bir direniş öyküsü. Özellikle Londra'daki Ford fabrikasında çalışan kadınların başlattığı grev, bu yasanın kabul edilmesine önemli bir ivme kazandırdı. Kadın işçiler yaptıkları işin erkek işçilerin işlerine eşit değerde olduğunu savunarak eşit ücret talep etmişlerdi. Bu grev işçi hakları mücadelesinde bir dönüm noktası oldu ve sonuç olarak yasanın kabul edilmesine giden süreci hızlandırdı. 1970 yılında Birleşik Krallık'ta kabul edilen bu yasa, aynı işte veya eşit değerdeki işlerde çalışan kadın ve erkeklere eşit ücret verilmesini zorunlu kılıyor. Bu müzeyi ziyaret edenler o dönemin cesur kadınlarının sesini ve mücadelelerini çok daha yakından hissedecek. Bir kahve molası vermeden olmazdı. Manchester'da keşfettiğim bu kahvecide harika bir kahve içtim. Burası şehrin yaratıcı ruhunu yansıtan sanatçılar ve gençler tarafından sıkça ziyaret edilen bir yermiş. Manchester genç nüfusu ve sanatçılarıyla çok dinamik bir şehir. Üniversite öğrencileri, müzisyenler ve sanatçılar şehrin enerjisini yükseltiyor. Her köşe başında bir müzik etkinliği ya da sanatla ilgili bir şeyler bulmak mümkün. Manchester'ın kuzey tarafı şehrin sanayi sonrası dönemlerinde eski dokuma fabrikaları ve depolarla dolu bir bölgeydi. 1990'lı yıllara kadar bu bölge nispeten terk edilmiş bir durumdaydı. Ancak 90'ların başından itibaren sanatçılar, müzisyenler ve yaratıcı topluluklar burayı keşfetti ve boş kalan depoları atölyelere, sanat galerilerine ve müzik mekanlarına dönüştürdü.
Böylece bu bölge kısa sürede yaratıcı bir merkez haline geldi. Kuzey bölgenin en dikkat çekici yönlerinden biri sokak sanatı. Bölge devasa grafitilerle ve sanatsal mural çalışmalarıyla ünlü. Manchester'daki en ikonik sokak sanatı eserlerini bu mahallede görmek mümkün. Bölgenin bağımsız ruhu mağazalarına, kafelerine ve barlarına da yansıyor. Ayrıca Captain America ve Peaky Blinders gibi ünlü yapımların bazı sahneleri de burada çekilmiş. Manchester futbol tutkusuyla dünyaca ünlü ve bu şehri ziyaret eden futbol severler için Manchester Futbol Müzesi görülmesi gereken bir yer. Futbolun tarihine adanmış bu müze sadece Manchester'ın değil, dünya futbolunun en ikonik anılarını ve hatıralarını barındırıyor. Gezimi sonlandırırken tarihi The Old Wellington Pub'da biraz vakit geçirdim. Manchester'ı en iyi hissedebileceğin yerlerden birisi burası. Bu şehirden çok keyif aldım ve bir günlük seyahatimde çok şey öğrendim. Sen de tüm gezilerine mutlaka ilgini çeken müzeleri dahil et. Birkaç saatlik bir müze ziyareti koca bir tarihin özetini okumak gibi. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Cheers!